Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu şapkayı daha önceki videomdan eminim ki hatırladınız. Hemen yanına da şöyle çok şık bir kruvasan fular çalıştım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz ve severek örersiniz diyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum bu güzelliği. O kadar kolay ki sadece bir günde örebilirsiniz. Şapkayı bir günde, fuları bir günde, 2 günde çok güzel bir takım elde edebilirsiniz. Şapkada ipimi zaten size tanıtmıştım. Şu anda etiketini bulamıyorum ama hemen bu videonun altına zaten şapkanın videosunu ekleyeceğim link olarak. Linke tıklayarak o videoya bakabilirsiniz. Orada ipimin markası da var. İlla bu iple yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz tüm iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. Ve hemen tığ numaramı söylemek istiyorum. 2.50 milimlik tığ ile ördüm arkadaşlar. Bir de şu fularımın ölçüsünü vermek istiyorum. Ölçü verdim ama bitmiş halinin ölçüsünü videonun ortalarında vermediğim için hemen başta vermek istiyorum. Şöyle yanlış ölçmeyelim. Evet. Şöyle baktığımda tam tamına 1 metre ama sizler bu uzunluğu videoda anlattım zaten. İlerleyen dakikalarda göreceksiniz. Şöyle boynunuza dolayıp şunu şöyle katlayarak ne kadar uzunlukta örmek istiyorsanız o uzunlukta örebilirsiniz arkadaşlar. Boynunuza taktığınızda şu görüntüyü elde edeceksiniz. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel oldu. Evet, fazla lafı uzatmadan eğer kanalıma da abone değilseniz, abone olduysanız da hemen isterseniz bu videoya başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum ve halkamın içine 3 tane zincir çekiyorum. Çektiğim bu zincirle birlikte toplamda 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Sihirli halkamın ipini şöyle iyice çektim ve sihirli halkamın ortasını kapattım. Hiç zincir çekmeden çevirdim. Hemen dibine batıyorum. İlmek aldım. 2 ilmeği aynı anda kapattım. Aynı ilmeklerin birinci değil, ikincisine batıyorum şöyle yandan. 2 ilmek oluyor. 2 ilmeği kapattım ve bir tane ikili trabzanımı yapmış oldum. Şimdi son trabzana kadar birer tane 2, şöyle bayağı sıkı yapmışım. O yüzden tam göremiyorum daha. 3 4 ve 5. Arkadaşlar, bir sıra arttırma yapacağız. Bir sıra arttırma yapmayacağız. Şimdi arttırma yapmadık. Şimdiki sıramızda arttırma yapacağız. Yine hemen dibine batıyorum zincir çekmeden. 2 ilmeği aynı anda kapattım. Birinci değil, ikinci ilmeğe şöyle yandan batıyorum. İkisini kapattım. Şimdi arttırma yapacağım. Birinci trabzanım. Aynı yere batıyorum. Bir arttırmamı yapıyorum. 2 oldu. 3 4 5 ve son trabzana 6, bir tane daha aynı yere yapıyorum, 7. Yani bir baştan bir sondan arttırma yapmış olduk. Şimdi bir sonraki sıraya döndüm. Hep başlangıcımız aynı. 2 ilmek aldım, kapattım. Daha sonra ikincisinin şöyle yandan batıyorum. Bunu yapma nedenim kenarın çok düzgün ilerlemesi arkadaşlar. Bu şekilde ilk trabzanımı yaptım. Şimdi tek tek batıyorum. Birinciyi yaptım. 2 3
4 4 5 6 ve 7. Bakın burada arttırmamı yapmadım. Şimdi bir üst sırada arttırmamı yapıyorum. Hemen dibine batarak başlıyorum. Aynı hareketlerle devam ediyorum. İlk trabzanım hep aynı şekilde. Şimdi tığın başını doladım. Tekrar aynı yere batırıyorum. İlk arttırmamı yaptım. 2 3 4 5 6 7 son trabzana 8 ve 9'u yapacağım. Yani buraya da çift batacağım. Arttırma sırası olduğu için toplamda 9 tane trabzanımız oldu ve gördüğünüz şekilde şöyle üçgen şekilde açılacak. Yine bu sırada döndüm. İlk trabzanımı yapıyorum. Burada yine arttırmam yok. Bir sıra arttırma yapıyoruz. Bir sıra yapmıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 ve son olarak 9. Bir üst sırada arttırma yapacağım. Trabzanlarım 11 tane olacak. Yine dönüyorum. İlk hemen dibine batarak ilk trabzanımı yapıyorum. Bitince kenar bölümünün ne kadar güzel olduğunu da göreceksiniz. Tekrar aynı yere batıyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Şimdi trabzanlarım 11 olacak. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 ve sonuncu trabzan tepesine 10 ve 11. Hiç zincir çekmeden hemen devam ediyorum. Bu sıramızda neydi? Arttırma yapmıyorum. 11 tane bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, eminim ki anlaşıldı. Bunu nereye kadar bu şekilde ilerleteceğiz. Bu bizim fularımızı enini ne kadar isterseniz o sıraya kadar uzatabilirsiniz. Ben de şu anda göz kararı yapacağım. İstediğim ebata, istediğim ene gelene kadar bu şekilde bir sıra arttırma yapmadan bir sıra arttırarak birer baştan birer sondan arttırma yaparak devam edeceğim. Daha sonra da flörümüzün devamını birlikte öreceğiz. Evet arkadaşlar, ben istediğim genişliğe ulaşıncaya kadar ördüm. Hemen şöyle genişliğimin ölçüsünü vermek istiyorum. 10,5 santim arkadaşlar benim için yeterli. Sizler daha geniş, daha dar yapabilirsiniz. Benim şu anda toplamda 26 tane trabzanım var. Şimdiden sonra normal aynı boyda uzatacağım arkadaşlar. Ne kadar uzatacağım derseniz, istediğim boya gelene kadar tabii ki bir pay daha bırakacağım. Bunun gibi geriye doğru gideceğiz çünkü. Bunun boyu 18 santim. Yani 18 santim daha ekleyeceğiz. Bu ortasını istediğiniz kadar örüyorsunuz. Daha sonra eksiltmelerde tekrar burada olacağım. Buraya göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü burası aynı şekilde 26 ise istediğiniz uzunluğa gelene kadar git gel yöntemiyle, yalnız sayılarınızı sayın arada, eksik fazla olmasın çünkü model kayma yapabilir. Eksik olur, fazla olur, muhakkak sayın.
20 ise 20, 26 ise 26. Evet, ben böyle öre istediğim uzunluğa geldiğimde eksiltmelere geçeceğim de hemen tekrar kameramı açıp burada olacağım. Evet. Evet arkadaşlar, ben yeterince ördüğümü düşünüyorum. Ben birazcık uzun ördüm. Şöyle tam uç kısmından tam bitiş noktasına kadar ölçtüğümde toplamda 80 santim geliyor. Sizler boynunuzu ölçüp ayarlarsınız. Şimdi artık eksiltmelere geçeceğiz. Kaç sıra ördüğümü şöyle size tam saymadım, çünkü git gel yaparak ördüm ve boynuma ölçerek ördüm. Ama şöyle söyleyebilirim, hemen şöyle de bir ölçü, bakın şurada tam olarak bitmiş. Arttırmam bitişinden hemen şöyle bakalım. Şöyle 58-59 santim civarında örmüşüm, ama dediğim gibi boynunuza dolayın, o şekilde ayarlamanızı yapabilirsiniz. Evet, şimdi son sıradayım, artık kesme işlemine başlayacağız. Buradaki arttırmaları nasıl yaptıysak kesmeyi de o şekilde yapacağız. Bir sıra baştan ve sondan keseceğiz, bir sıra kesmeden öreceğiz. Diğer sırada keseceğiz, diğer sırada kesmeyeceğiz. Şimdi bu sırada hemen dönüyorum. Hemen dibine batıyorum. Bakın, dibine battım, ilmek aldım. Hemen onun yanındakine batıyorum, ilmek alıyorum, yani kesim yapıyorum. 2 kere de burayı kapatıyorum ve burayı teke indirmiş oldum. Şimdi tek tek batıyorum. 2 tane trabzan kalana kadar batıyorum ve ikili trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. 2 tane trabzan kalana kadar örüp hemen dönüyorum. Evet, bakın 2 tane trabzanım kaldı. Hiç tığın başını dolamadan battım, ilmek aldım, sonuncu trabzana batıyorum, ilmek alıyorum ve bunu 2 kere de kapatarak burada bir tane trabzan eksiltmiş oldum. Modelimi çevirdim, hemen dibine batıyorum, 2 ilmeği kapattım, sık iğne yaptım yani. Hemen burayı biliyoruz zaten. Bu şekilde ilk trabzanımı yaptım. Şimdi bu sırada hiç arttırmam yok arkadaşlar. Her bir trabzan tepesine birer tane örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, tek tek trabzanlara batarak ikili trabzanlarımı yaptım, eksiltme yapmadan. Şimdi modeli çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum, hiç zincir çekmeden ilmek aldım. Yanındakine batıyorum, ilmek alıyorum. Burada ilk kesmemi yapıyorum ve 2 kapatıyorum. Burada bir tane trabzanım olmuş oldu. Şöyle kalın olduğuna bakmayın. Az önce dediğim gibi ipler bir kalınlaşıyor, gördüğünüz gibi. Bir de inanılmaz inceliyor. Şöyle bu kalınlaşma o yüzden. Şimdi son 2 taneye gelene kadar tek tek batarak ikili trabzan yapacağım. Son 2 tane ikili trabzan kalana kadar örüp hemen dönüyorum. Evet, son 2 trabzanım kalana kadar ördüm ve yine aynı yöntemle tığın başını dolamıyorum. İlkine battım, ilmek aldım. İkinci trabzan tepesine batıyorum, yani sonuncu trabzana 2 kapatıyorum ve buradaki kesme işlemimi bitirmiş oluyorum. Modeli çevirdim, hemen dibine battım, ilk trabzanımı yapıyorum ve bu sırada tek tek batıyorum arkadaşlar. Yani bir sırada eksiltme yapıyorum başta ve sonda, diğer sırada yapmıyorum. Bu şekilde ne kadar öreceğiz? 5 trabzan kalana kadar bu şekilde bir sıra eksiltip bir sıra eksiltmeden örerek 5 trabzan kalana kadar örüyoruz. Daha sonra da fularımızı bitireceğiz. Evet, bu şekilde devam edelim.
Evet arkadaşlar, son 5 tane trabzan kalan kadar eksiltmelerimi yaptım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi üçgenimi elde etmiş oldum. Şimdi burada hemen modeli çeviriyorum. İlk trabzanımı aynen yapıyorum size gösterdiğim gibi. Şöyle birinciyi yaptım. İkinciyi yaparken 2 ilmek yapıyorum. Geri kalanını tığda bırakıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Üçüncüde 2 ilmek kapattım. Gerisi tığımda. Dördüncüyü yapıyorum. Aynen 2 tane kapatıyorum. Gerisi tığımda. Ve son olarak beşinciyi yapıyorum. İkisini kapattım. Gördüğünüz gibi 5 tane ilmeğim var. 5 ilmeği aynı anda kapatıyorum ve üçgenimi elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Şimdi birazcık şöyle hemen göstermek istiyorum. Biraz eciş bücüş durabilir. Mecburen bu ip ütü istiyor. Tabii ki ütülemeyeceğim. Karşıdan buhar tutarak elimle düzelteceğim. Hemen şu uç kısmında hemen ipini saklamak istiyorum sizin önünüzde. Şöyle uzunca bir saklamak istiyorum ki çok kısa sakladığımızda çıkma ihtimali oluyor. O yüzden şöyle uzun uzun saklayalım. Evet. Ben hem şapkaya hem fulara 2 yumak gider diye düşündüm ama 1,5 yumak gitti. Yani aslında bir eldiven de yapabilirmişiz bununla. Şöyle hemen şuraya da bir düğüm atacağım öncelikle. Bu çünkü sihirli halkamdı benim. Sihirli halkaya muhakkak bir düğüm atıyoruz. Unutmayalım. Evet. Şöyle hemen çok pardon. Evet. İpimi sakladım. Şimdi karşıdan buhar tutacağım kamera arkasında. Bakın şöyle karşıdan buharı tutuyorum. Yani buharı veriyorum. Elimle düzeltiyorum. Buharı veriyorum. Elimle düzeltiyorum arkadaşlar. Ben ütümü yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, benim buharlama işlemim bitti. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Evet, hemen şöyle ipimi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Sadece yarım yumak gitti diyebilirim. Çok ip gitmedi. Buharlamamı da yaptıktan sonra ortaya gördüğünüz gibi ikili muhteşem bir şey oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.